In the northeast corner of Afghanistan, 15,000 feet up in the foothills of the Himalayas and wedged between Russia, Pakistan and China, there's a narrow corridor of land. At the farthest end of this corridor, on the roof of the world, are an isolated group of just under 3,000 people, the Kirghiz of Afghanistan. It's a long, long trek to get to the Kirghiz. From the highest point a truck can get to, it is, depending on conditions, 10 to 15 days panting up on horses and yaks before you even see a Kirghiz. As you go up, it gets harder to breathe. Around 10,000 feet the trees stop, and long before you get near the Kirghiz, you pass the last crop. Then you begin to really climb. Kurban salma. Higher still, as the snow melts in the sun, the rivers rise. Each night it freezes and they fall again. For the final few thousand feet, the heavier loads have to come by yak, and it was up this route that Marco Polo struggled 700 years ago on his way to China. Everything that ever comes to or from the Kirghiz has to come this way. Kurban salma. Sure. After about 2 weeks' climb, at 15,500 feet, you finally come to a valley 3 or 4 miles across in an area known as the Afghan Pamirs. It's the highest plateau in the world, and it's here that the 3,000 Kirghiz remaining outside Russia and China live. On the right, the mountains of Pakistan. A mile or so to the left, Russia. Just in front,
China. The corridor in which the Afghan Kirghiz are now trapped was created in the late 1800s as a buffer between the expanding empires of Britain in India to the south and Russia to the north. Now forgotten, it contains scattered up and down it the camps of about the most isolated people on earth. Until the revolutions in Russia and China, about 2 million Kirghiz roamed the steppes of Central Asia, living off their flocks and trading for grain. A few of them, around 30 households, used to bring their animals up into these mountains for the 2 or 3 months of summer, and, before winter came, took them back down again into the warmer valleys of Russia and China. As the grip of the revolution spread through their homelands, this group of Kirghiz ran away from the changes and from forcible settlement to what they thought was the freedom of these mountains. Here, they can move only the few miles back and forth across their valley, powerless to get away from the 9-month-long winter. In winter, it's below freezing for months on end. On bad nights, there are 70 or 80 degrees of frost. The milk dries up, and the people melt the snow for water. But the thing they rarely talk about is the winter wind. Because the only thing that will grow at this height, except for a brief flurry of wildflowers in the spring, is grass, the whole of Kirghiz life depends utterly on their animals: yaks, goats, and fat-tailed sheep. Anything that does not come from the animals has to be imported, and everything that's imported has to be carried by animal up those mountains, even a stick to tie your yak to. The undisputed chief or Khan of the Afghan Kirghiz is Ramon Kol, now in his 60s. Ramon Kol lives by himself in his felt-covered tent called a yurt. All around him are the yurts of his 2 wives, some of his sons, and a few servants. Ramon Kol has almost total judicial, political and economic power over his people. He wasn't elected to his position, nor did he grab it. He, like all Khans, just emerged as the obvious candidate. Ramon Kol sees himself as a man who looks after his people in a fatherly way, doing his best to preserve their Muslim traditions, and as the man who still is saving his people from the fundamental changes that communism has brought to the 2 million Kirghiz over those borders a few miles away. Hazırında biz başında bir az gına geriye kamalıp kalganız. Kış vakitlarda olsa yıl, 42 yıl burun bizler Şoravi'ye ambarat edik bu yerde. 26 yıl burun Çin'e ambarat edik. Yol açık idi. Karvanlar, tüccarlar bu yerleri o taraftan kilit idi. Her nemerse bu yerde tablat idi. Bana yeme 40 yıl oluptur Şoraviler tarafka bir adam bu yerden varalmaydı. Tosulup kalgan, pamirleriga varalmayımız. O yaktan bir kel almaydı bu yerge. Biz o yakka varalmayımız. Bu yakta Çinlerge hem, Xitaylarga hem bana 26 yıl oldu bir adam bari bu keli şu ticaretim ve başkalar kapatılıp kalgan.
Since the borders were closed, people have begun to settle and even to claim ownership of pasture land. The Khan has enough pasture around his camp to carry more than enough sheep, yaks and goats for his needs. These animals are looked after by poor families who the Khan employs as shepherds and servants. They don't receive wages for their work. Instead, the Khan follows the traditional practice and lends them enough animals to keep them supplied with milk, wool and fuel for however long he needs to employ them. Round his camp, the Khan has pasture for something like 500 animals, but he's also worked out another system, a system of investment that has enabled him to farm out animals to other people and to build up a flock worth on the Afghan market something like £250,000. Malımda burun vaxtda benim bir az malım bolğan. Atamın malı kövede bir 2000 yaşında 2000'den aşağı malları var. O adamın malları hem şunda kar bolup, yut bolup, ölüp, şundaylar kılıp bizge bana bir 200 mal vergen. Onu bir zamanlarda Oruslar tarafından bir vaka oldu 41. yılında onlar alıp gitti. Onun işlemi malım kalmadı ben. Yana dağı şu bilemeler kılıp bir 20, 30, 40, 50 kılıp 200'e varıp şundaylar bolup ondan keyin onu yaxşı terbiyeladım, yaxşı karadım onu. Barıp ol köveydi. Köveygende bir adam yardım kıldım, 2'ye yardım kıldım, 3'e yardım kıldım. Onların kolunda koydum şuna yasta şunday bolup tedricen. Maneke 25, 20, 30 yıl oldu. 30 yıldan beri yakka bir 1000 oldu, 2000 oldu, şundaylar oldu, vardır 5-6 bin koy oldu. The Khan now owns something like 25,000 animals, practically all of which are looked after by the people he's invested with. And once a year, he sent his eldest son round to gather in the interest. Most Kirghiz now have his sheep, and the son goes from camp to camp, taking a few sheep in interest from each. The Khan sees his new economic system as helping his people. Certainly, they're allowed to keep and live off the produce of his flocks, but it's a system that has given the Khan real economic power over his people, as well as his traditional political power. Taş benim kıpırlı kaptalar. Şöyle oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kıra sen de.
Wait. At this camp, he took 32 sheep. Nəzərimizə nəyətən yaxşı. Bizim nəzərimizə nəyətən yaxşı. Havalı Xuda deyib, qalmışı da xanacı deyib. Bunun malını verib qoydu deyib. Bizə bir yerdən bolsa yardım qılat deyib. Dozu menen də qılat, qolu menen də qılat. Hər raqam qılsa, küçü menen bizə hərəkət qılat. Qovumlarım toq otursa, yaxşı bolsa deyib. İştəgilə hərəkət qılğıla, qoy kütkülə, qotoz kütkülə, otun alğıla, yat bağıla bekər, hərəkət qılğıla. Each year, the Khan rounds up something like 1,500 sheep from the people he's invested with and marches the whole lot down the mountain to Kabul, Afghanistan's capital. Sometimes the Khan himself goes. There and back, up and down that mountain, takes 60 days. Not all the animals make it, but enough do for the Khan to get an annual income of around £15,000. The Khan keeps a book, a record, of who herds how many of his sheep. Unsatisfactory herders are required to explain themselves and, if necessary, are dealt with. Bana iki balan var, birisini koyucu verip koysun, bir 9 yaşar balana baktıysan, 9 yaşar bala binimi bakalım ama. Şu binimi carayı, şu bu yılgı soğuklarda, şu bu yılgı kışlarda, şu bu yılgı böyle katık günlerde, şöyle 9 yaşar balanı kandaycı görürsün. Şu kanday, daha kanday kalıptır bana şuna şunca. Senin başka da bir kambakalga vereyim, şolar da bağ bülbülerin kızdı. Sen şu oturgan jakşıken, bana bıltırgı kılıp bergen katım. Bana bana tapşırgan. Var elim ketip kalayım, koy tapşırıp verdi, var. Without animals, living is virtually impossible. The herdsman said that he didn't know what he was going to do, but that he thought God would help him and that perhaps the Khan would help him in some other way. Later, the Khan said that yes, maybe he would let him have some animals back again after a few months. Onlar elderdi, bir çatakları olsa, bir uruş yadalları olsa, bir nemeleri olsa, suragan eldi, idara kılgan, şundaylar kılgan. Onlar vurgan da elderdi, azar da bergen, maldarını da algan. Mende onda igab yok. Ben bir eldim çatağı, uruşu, janjalı bir nemesi olsa bu yerlerde hükümet uzak bizge Afganistan'ın. Ben onlarda hiçbir maksatsız, birine albay, birine yemeği, birine azar birini, şolardan bir işlerini tüketip koyanım. Kolumdan bir maddi, manevi bir yardımlarım olsa, olarga kılamın. Olardan bir bilbegen işleri olsa, olarga benim özümün bilişince, olarga düşündüremin, aytamın. The standard problem the Kyrgyz have is with lowland Afghan traders who come bringing grain, tea, sugar, cloth, sunglasses, buttons, and opium. Later, they call again, this time to collect their debts, and every year, in exchange for their wares, take away great bales of wool and several hundred animals. These traders came to collect a debt for opium, which they'd supplied to an opium addict,
but he didn't have enough to pay them. Men baldır bayıdım. Kiyinime Xudan takdir etip gülüp bana maldan acıradım. Garip oldum. Tezektirip, otun alıp, güzeren kılıp, bana şu bütçe kaldırlık, mecburiyetçilik, şundaylıktan. Üzerleri gül olabilir. Ben pek gittim. Былтырda bir nerse koluma gelip bir usul bir nerse kılalvadım. Anın bu yıl daha kelgen eken. Bir yıldaki hiç ilacını tapmay müşkülat düşüvenen evde satama bir iki sapar vardım. Olur köp hıcalat kılganın hem bir kızım var bir iki şuna birini bilsem deyip men şunu ihtiyar kıldım. After 2 weeks of tears and wrangling, the trader decided to come and discuss the case with the Khan. The girl was convinced she'd die if she went down to the hot place the trader came from, because her sister had been taken down earlier and she had died there. The trader came to tell the Khan that he was going to decide not to take her. Hayır, neyamada başa muvafıka işim makinesi de başa. Şima sarfı nazar kadın ama o karzı tanrı'nın bakşidin, hub kadın. Selamet baş. Karzım Seyyid Muhammed'im sarfı nazar میکنم. ریخیا میرم میبخشم. در روی پدری معجزه میبخشم. ریخیا با کلی دیگه از این تکلیف هم خلاص شیم از خجالتی و هم خلاص شوم. نه همه ما اینا خوشی آخشم دعا میکنم. Sezdazlar pensat Afghan azmalı halis. Habibullah veladı hacı. Başında güzeli velayeti Bedakşan. Sarı pincadır meblağına. Ho amın camı çiğdi rasidi şakadın. O sevgi rasidiş demin kuştuş az. Hub kadın rane ne diye pas bittiğini. Almitiğin ama. Şuna önce çir kurayım. Kalas doğuta girmek. Çiba verdim ama yukarıya bana girdim. Kalas. Savab yami barvay padarim birasa bas kalas. Selamat. Şimdi hub kadın kılar. Siyah savadar. Selamat başını hub kadın beçaram. Az daynam kalas. Ama sagiraram ki. Koyamı cuvacıyla bakın, hoş balgın. Gafur sen albaytkan bolttur, pulun atana bakşış kılıptır. O kişi de seni de albayım dedi. Yemi kaldın şu pamılda, neslin koşulsa bir öge tiydin. Kırgız gale veretkan bolduk. Jileva yem hoş bal. Jileva hoş bol otura ver, o kişi bakşış kılıptır puluna. Albayt yemi kaldın. Inevitably, most of the work amongst the Kirghiz is done by the women.
Sıra neler? Bol küçüldü be kızım, bayağı bakın. Taze istakan yok pek. Anneannem ne bir ay yok onu. Kireyi ettilen verdi karı. Bayağı baktırıp. Aynasını kokoyla. Esiraj. Demi dağ işte ettiler. Dışarıda kes. Şunun parasını yiyorum. Ona ne encarık? Ona ne encarık? Ketinin salgan malı da yendi. Karadan evden hep sattım. Ay Nadia. Aldın arkadaşlar. Da boyuncaktı. Yok encarık. Yedi. Bana sarılsın bana bak. Yok ne kadar mı yutkan? Kırgız'ın katını köp zahmet kılat. Yiyip, tar mana şulardı berin şu katın kılatıgan işte. Bir öge kambağal olsa, bir adamga bir bayga iş kılatıgan bolsa da şu katınları iş kılıp beredi. Tar soğup bir baydın zayıvının cibini yiyip, çay alat, un alat, özüge bir güzarandık bir nerselerdi. Bayga iş kılıp berip. Zahmetli köp Kırgız'ın mezdimi de. Ereklerinin çok kılganı bir çöp, bir kemal karaş, ve bazı kambağaldın katını maldı da özü karaydı, eri tembel oturat. Su kalvaganda köp kıyınçılık, mus götürüp geledi. Sudan şunday kelgice soğukta mana şunday közleri kırovaylap tonk kalatmazdım derdin. This lady is Orhan Bibi, the senior wife of the Khan's eldest son. Könüp kalgan da bolbosu bu pamir köp yaman. Soğuk. Şu eşikке çıkıp bir zaril bir işke çıksan mana şunday boroşolor mana şu moyunlarından kar kiret. Üyrenip kalgan o bizge pervayda çok kirip oturaveriyoruz. Bir müşkül da pamirda köp bir müşkül. Bayağı üyrenip kalgan eken şonu menen vatan közüne köp jakşı görünür. Agar menin pikirimde şu kabil mabilge pamilde hiç teneveymin. Acap bir yer görünür. Munda bir açtığı bolbosa, munda bölük bir nersesi bolbosa. Şonu menen pamilda baraka var. May, kurut, jangday bir un. Munda bir açtığı ayda ve şonu menen bari kambağal kelse bir baydan üyüge beret. Nimne kami bolsa beret Hudanın yolunda. Şu bay menen güzaran kıla. One of the Khan's servants is his yak herder, half Chinese and born a slave. He and his family were making felt to cover the yurts. Olgula ha yerde bu bunları verir. Ne bastasta çok var. Postaya göz tutulup kalmadı. Bunu niye hadi öyle bozukça? Vereceğim. Ha, benim zarfım şunu demesmiş postaya. Oy, yapmandık kötüler. Ha, vereceğim. Bana çok kesik. Bana bir. Ucu böyle özür. Gel. Ha. Koy. Evet, Thomas. Gel. Bana.
Ana şu kızdın zürat. After the wool is well beaten, you pour boiling water on it, roll it, and then you compress it to make it into felt. Birkaç su alıp gel bana başka oturup ya. Kulaklar kaynak rahat. Göstereyim bir yaktım. Bir yaktım. Doğru tabii. Sen nasıl bak bakalım. Var yıkılır. Kime gitti? Bulmuşsa senin alışın o sonradan bir ulağa gel. Ben hazırlayayım o senede kaçlar biriydi yeninle. Bir suvar kaldı, bir kozuşum. Meni şu bilinmeydi ki meni sözümün kızlarımday görünürdü. Onday bana künük okşoş, bular içti, bular kiydi deveymin. Ha bir yakşı iş olsa bular yaş deyim, men şularga birim, şularga kiygizem. Kayda bir yakşı bir solun iş olsa şu kiçigige yüröten bul onu kılsın deyim. Ol iş kılat, men oğa körsetip berem, men özüm de kılam. Bir işi var, amin şenlan kılat, hoş kılat. Bundan başka yerden hiç muhabbet şalvaydı. Bütün bana siz özünüz de bilirsiniz, muhabbet şalvaydı cennet. Muhabbet bolsa da bir yerde iki zayıf bolsa biri biriydi güzel kılat. Bana şu jogorgu tile vardı meninsin. Ana şu biriydi güzel kılalvaydı, biri biriydi. O harı zayıf emin işi hem yok, kari hem yok. Yoğulunda yıkılgan kut bolmaydı. O ne? Hadi. Bizden başkan da köp oldu canan. Oren Bibi had 3 children, all of whom died, but she's enormously proud of the baby of one of her husband's other wives. Over half the babies born die at birth, and 1 in 3 of their mothers die having them. Tuğuştan mı? Köp korkut. Şunday tuğup en bugün biraz zevelde bala kılıp. En bir kişinin içinde balası olsa köp havas kılat, men de şunday bala bekemdim deyip. Köp korkut. Ve vazgisi öyle şu içimde cankıday bir göş kalıp, ve vazgisiga bir hadimgi tavıp mazdım der bolsa, şu kolunu salıp cankıday tartıp alat. Lekin imtihan kıldım men korkkan jaman ekan. Mana şu menin singlim 2 bala tuğdu, biri de köp korkup şunday zup boldu. Mana şunday aytdım korkpa. Ölbeymin de korkpagın Xudaga sığın. Hiç nerse bolmadı, zup da bolmadı. Ağzına sadaka olur, çırak. One day, the Khan went to a wedding a day's ride from his camp and very close to the Chinese border. Yevaldaka salamat. Salamat kına. Allah'a şükür. Aman salamat. Yanbay teştirdim salamat kına. Bana bul. Yatasınız. Aksakaldar bir yakka, kara sakal patmayın. Buna lider göster.
Bana da baştan Başına anlattın, o yağı bu yağı bak. Yüz kere bana Şunu alalım. bu yağı kesiyor gidiyor. When the bridegroom's people arrive, flour is thrown at them like confetti. boyun görsetin öyle de kılın telere Malekeyde tanıp gittik de kılın telere. The bridegroom himself is escorted into the camp by two attendants singing ritual songs, but no one seems to display much interest in him or his bride. She stays hidden inside all day with women from her family. What everyone actually comes for is buzkashi, the traditional Kirghiz sport. Buzkashi is played with the carcass of a calf or goat, the idea being to drop the carcass at the goal spot. There are no touchlines, no rules, no referee. Everybody plays against each other, and it can go on for days. Since the closure of the borders, the Kirghiz have been cut off from their religious and educational teaching, and only the Khan himself is left to teach the traditions and the Quran to the children in his camp.
Bana bu da kes lan o. Alif de. B. T. S. T. S. Jim. H. H. Dal. Zal. R. Z. En bar yaxşı oku. Hay barakallah. Koyun berken. Bana o diyeceğim. Ders avval. Hazreti Zülcelal ki mali mülkü ve padişahı barayı masalih maaş ve maad ve ayat. Şu kadar okudum. Hoppa. Hazreti Zülcelal ki İza cada zulay kipi. Kana kitabın kaçtır taşlar. Bunu kitap tutup taşlarsın. Yaxşırak okuvay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa. Nasrullahi. 100 yards or so to the side of the Khan's camp is the yurt of a young Kirghiz that the Khan has working for him. Benim bunda koy kütüğümün, tezeklerimün, otun alamın, kozuğa varam. Benim işim şul da, bundan kalsam dağı şul işi, acımın bir kömek veremin. Sağınımda şu kanacımdan bergen sağını, şunun cünü var, şunun sütü var, cünü sütü için sağın bergen sağını. 20 koy bergen edi. Ne gözümdük acımdük çok. Kosusu var edi, bir omruğuna 20 koy edi. Şunun cünü de bergen. Ondan başka aklıma bir un tügöp kalsa bu bir kıyın derken bir çay bir kaynatım iki kaynatım. Bir yaz eginim yok bolsa bir egin mana şu eginde tacım bir. Şul başka mena bir neyse. Aşık çok. Tügöp kalgan yerde akınga dep men alayt berbeyt. Bir ayaktan bir et, bir tabaktan bir et, bir taksından bir et. Şuledeki yelgeme bir inşamen arzum şuledeki yelgeme bir yardım kılsam şu halka. Bir maddi ya bir manevi turusudan şu yer bir azgına halklar mı işte ben bilmegen şu arzum var idi. Ana şu hazır şu maksatlarım benim şu yelge kele yatamın. Hazırında bir 95 100 adamda benim maldarım var. Yaxşılığı yaxşı koysa, hem olur da menet kılat. Hamisha jaz, kış, onun arkasında kar, şonçoluk bir zahmet menen жүрген adam. Jünü sütü menen ele bu kişiler aytat, jünü sütü bas dep. Olar aytat, jünü sütü bizge bol boyt deyt, iştetet, biraz hıyanat kıla, şonu menen. Bu da qarasatda şonday bolat da. Benim hem tüketken. O bazı 30'a çıkan, o bazı 50'ye çıkan, o bazı 60'a çıkan. O bazı insaf durağı, adrağı çıkan, o bazısı cesam o mümkün gelip ben gebedim bari öldü degen deri de var. Olur da hem bilemedim şunu koydum. Onday kıl bağla deyimin, nasihat kılamın. Onday kılsanar bana, bu koy kolanlarda tügep kalgan bulsa. Bunu yaxşırak karağıla, bunu ölüp tügese. İkinci birine tapbaysalar, bir pamır mı derdi güzara da kılalbaysalar, sizlerden kolonlardan başka bir iş de gelmeydi. Dep, onlarga nasihat kılam. Yani bir adamda koy var, başka da yok. Şunun yaxşısı kaydan yaxşının deysiz. Yok şu jamanı şu jaman. Eğer kança olsan sen, yok bolğandan keyin kalp da sensin, jaman da sensin, uru da sensin.
Дағы başka bir жамандық işte sen kılsan seniki. Başkanlık çıkpay жамандық ele şulayım. Ülbösün günün ötet. Жаман. Қытайдыкыны ұқпадым. Қытайда яқшы жаман бұл мұрынғы вақыттағы жаман түсіндеді. Орысқа бірінсенің қачқан бір нәрселер ем оларды шондай айтып барсын деп шундай тарифті қылдырып көрсеткен көп жақсы. Hamma yetiş egini olардың zor kichigi ma'lum emas deydi. It's very hard to get to the truth about how much toing and froing goes on across the borders, but there certainly are those who try to cross over. Ben Orus'a açarcılık için gittim. Kaçarcılık için kavmimden yokluğundan Kaan tapmadım, açarcılık için gittim. Bir ay balıktın göçündeydim, 2 ay köp dedim. Şimdi takat kılalmay vardım. Çekereden ötkörgön yok beni. Afganistan'ın çekinden ötkörgön yok. Yok, sual cevap da kılgan yok. Kılmayla kaytardı. Ruhsat yok dedi, şunçalık bana kaytardı. Once a year, the Khan's flocks are rounded up for him to count. The Khan says that he knows nothing about Kyrgyz life in Russia and China these days, except what he hears from Russia and China on his transistor radio. Inevitably, he says, they claim everything over there is wonderful. After the Khan has counted his sheep, he gives some as alms to the poorest of his people, as a good Muslim should. Koşuş kılgıla. Adamam işte suragan menen, onu menen bilemeler bolboyt. Ben kolumdan kelgen kömekti okılamın sizlerge. İş kılışka balanardı, zayıbınardı, özüngör, ama evde çayı, taryagı, munday nemelerden özüngördü tatkıla. Hoppa, aman ergen gam. Ol bular közünçe delemezsinler. Aytkan ele gavri çok. Yemese kete vergile. Bol diyeme. In the past, as the winter began to close in, the Kyrgyz used to take their herds down into the warmer valleys in China and Russia. Now, trapped on the roof of the world, they can move only the few miles across their plateau to gain what shelter they can from the mountains that enclose them.